O nedenle sosyal çevreden başlıyoruz aslında. Toplumsal iyi olmayı, iyileşmeyi düşünmeye. Bu toplumsal iyi oluşun yol haritasında neler olmalı? Biz bu tecrübeden neler öğrendik ve neleri geleceğe taşımak istiyoruz? Ama bunu taşırken de acaba klasik hizmet sunum anlayışımıza devam mı edeceğiz? Yoksa aslında son yıllarda özellikle de çoklu şoklar ve çoklu şoklara karşı çoklu reziliyans geliştirme perspektifinden baktığımızda belediyelerin daha çok imkan kırıcı rollerinin ortaya çıktığını, aktif hemşireler, sivil toplum ve birlikte hareket etmek üzere daha fazla alan açtıklarını görüyoruz. Acaba bu roller daha değişik güçlerin kuvvetlenerek ve bir yerlere gelinecek sorusunu soracağız. Bir de tabii sosyal hizmet, sosyal çevre dediğimizde önümüzde çok geniş bir hedef kitle var. Kadınlar, gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve deprem özelinde de göçmenler. Çünkü deprem kentlerde yaşam kayıpları oluşturdu. Ama aynı zamanda kaçanlar, gidenler, yakınındaki şehre gidenler, daha uzak şehirlere gidenler, gidemeyenler, gidemedikleri için yakın şehirde kalanlar. Dolayısıyla çok güçlü bir toplumsal dinamik farklılığıyla, yepyeni bir nüfus dinamiğiyle karşı karşıyayız. Ve bu ister istemez sosyal çevreye, sosyal hizmet ihtiyacına ve geleceği inşa edecek, yani sosyal çevre toparlandığında ekonomik kalkınmaya adım atacak yepyeni bir yaşamsal dinamikten, yeni günlük yaşam biçimlerinden bahsediyor. Dolayısıyla göçmenler de, kentimize yeni gelenler de bir başka hedef kitle. Ama acaba biz bütün bu süreci yaşayanlar olarak hedef kitleye yine böyle kırılgan, dezavantajlı, sosyal destek hizmeti sunmamız gerekenler olarak mı bakacağız? Yoksa her birinin içindeki değiştirici, güçlendirici potansiyeli görerek her birine kadınları, gençleri, çocukları, yaşlıları, engellileri ve göçmenleri bu toplumsal iyi oluş haline geçmekte birer aktöre mi dönüştüreceğiz, birer yol arkadaşına mı dönüştüreceğiz? Bu gibi gündemimizde olacak. Bu çerçevede oturum boyunca konuşmacılarımıza iki sorumluluk üzere birer sorumluluk yöneltici olacağız. Oturumun sonunda sizlerin de soruları ve deneyim paylaşımları için zaman kalması için elimizden geleni yapıyor olacağız. Deyip aslında ilk soruyu sevgili Rüstem Bey'e sormak istiyorum. Öncelikle çok büyük geçmiş olsun. Toplumsal iyi oluş haline geçerken bu yol haritasının baş noktaları sizce sizin deneyiminizden neler olacak? Çok teşekkür ederim. Öncelikle tabii çok kısıtlı bir süremiz var. Ben bu kısıtlı süre içerisinde konunun sosyal yardım yönetimi boyutunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ben 1999 depreminde Sakarya'da yaşadım. Orada da evim ağır hasarlıydı. Bu depremde Maraş'ta yaşamak nasip oldu. Tabii birisinde evden indik, yazdı, burada evden çıktık. Eksi 10 derece bir soğuk var. Karla karışık yağmur yağmıyor depremde evden çıktığımız zaman. Kahramanmaraş 1.2 milyon nüfusa sahip, 14 bin kilometre karelik bir alana sahip çok önemli bir şehirdi. Yani Doğu Akdeniz'in önemli bir şehri. Önemli bir ihracat merkezi, önemli bir potansiyel olan şehrimiz. Kabaca şöyle söyleyelim, görüntüler gerçek görüntüler. Özellikle o deprem görüntüsü bizim şahinler tepesi olarak isimlendirdiğimiz yerdeki kamera kayıtlarıdır. Kabaca şunu söyleyebilirim, Kahramanmaraş'ta toplam konut sıklığı yarıdan fazlası zarar gördü. Yarıdan fazlası özet olarak. Toplam ekonomik kaybımız %50 minimum. Yani ihracat ve diğer kayıplarımız aşağı yukarı %50. Toplam nüfusun 1/3, çok net olarak 400 bin tespit edilebilen şehri terk etti depremden hemen sonra. Bunu tahmin ediyoruz, 100 bin civarında geri döndüğünü tahmin ediyoruz. Büyük bir deprem, çevresiyle beraber çok büyük bir deprem. Sakarya depreminden farklı, Marmara depreminden farklı, orada şehir merkezleri zarar görmüştü. Burada köyler dahil, dağ köyleri dahil zarar gördü. Şimdi ben çok hızlı bir şekilde
sosyal hizmet yönetimi, karşılaştığımız sorunlar, iyi tarafları ve olumsuz tarafları nelerdir? Özetlemeye gayret edeceğim. Çok bu kısa zaman süreci içerisinde. Şimdi afet yönetiminin 3 temel modülü var. Burada farklı isimlendirmeler yapılabilir ama yani burada gördüğünüz gibi afet anı ve afet sonrasında sosyal hizmetler öne çıkıyor. Burada benim gördüğüm en önemli hususlar, yani normal afetlerde yapılması gereken sosyal yardım yönetiminin dışında afet iletişim konusu burada çok öne çıktı. Yani depremde bizim gördüğümüz en önemli sorunlardan birisi buydu. Meselenin sosyolojik tarafı çok öne çıktı. Çünkü etnik yapı çok farklı Kahramanmaraş'ta. Meselenin afet yönetiminde, yani sosyal yardım yönetiminde psikososyal boyu çok öne çıktı. Bunlara çok net olarak şahit olduk. Yani diğer, mesela 99 Marmara depreminde bu kadar şahit olmamıştık. Yani orada yardımların tabiri caizse daha ziyade işin maddi tarafı öne çıkmıştı. Fakat burada hem maddi tarafı hem de işin sosyo-psikolojik tarafı öne çıktı. İşin bu tarafının da yönetilmesi gerekti. Yani sosyal yardımların bu tarafı, bu aslında yönetilmesi gerekti. Fakat afet iletişimi konusu, yani hem kendi içinde, yani Kahramanmaraş özelinde hem de deprem bölgesinin dışındaki kesimlerle olan iletişimi kastediyorum. Hemen deprem olur olmaz, zaten benim tecrübemiz de vardı. Hemen ilgili mercilere intikal ettik, toplandık, bir araya geldik, kriz merkezi oluşturduk. Bunlarla çok vakit kaybetmedik ama şunu ifade edebilirim. Deprem olduğu andan itibaren, yani ben eşimi evden çıktık, onu arabaya bindirdik, karla karşı yağmur yağıyordu ve hemen gittim başkanı buldum. İşte vali bey vesaire konuştuk. Yani hemen depremden yarım saat sonra biz bir araya geldik ve ne yapmamız gerektiğini konuşuyor durumdaydı. Saat 8 civarı İçişleri Bakanımız geldi. Artık tabiri caizse bu krizi nasıl yönetmemiz gerektiği konusuna eğildik. Ancak şöyle bir durum vardı. Kış şartlarında çok ağır bir tablo arz ediyordu. İşin üzücü tarafı afet yönetimini yapması gereken kurumların bu noktada maalesef hem fizik olarak hem de donanım olarak yani o anda toparlanamaması önemli bir dezavantajdı. Bunu gördük. Dolayısıyla bunu bir not olarak kaydedelim. Ancak yolların kapalı olması, özellikle Kayseri yolunun kapalı olması kardan dolayı yardımların, sosyal yardımların intikamı biraz geciktirdi. Ama şunu ifade edelim, biz hemen zaten belediye imkanlarıyla Kahramanmaraş'ta bulabildiğimiz her türlü gıda, giyim vesaire ne bulabilmişsek bunların hemen dağıtımını birinci gün yapmaya gayret ettik, yapmaya başladık. Şimdi biz hemen belediyede alternatif bir kriz merkezi oluşturduk. Diğer tarafta zaten AFAD kendi kriz merkezini oluşturdu. Çünkü vatandaş bu tür durumlarda birinci olarak belediyeye müracaat ediyor. Kendisine daha yakın bir kurum olarak görüyor. Biz bunu bir alternatif olarak düşündük. Şimdi şu afet hali sonra sosyal hizmet yönetimiyle ilgili olarak burada söylemeye çalıştığım husus şu, yani farklı olarak kış olduğu için mevsim öncelikle evinden çıkan vatandaşları barındırmak gerekiyordu. Güvenli bir yere tahliye etmek gerekiyordu. Burada camiler, okullar ve taziye evleri çok önemli fonksiyon gördü. Tabii buraya toplamış olduğumuz vatandaşlara da gıda ve giyim yardımı yapmak gerekiyordu. Bu organizasyonu yaptık. Yani Marmara depreminden farklı buydu. Orada mevsim yaz olduğu için insanlar dışarıda hayatını idame ettirebiliyordu. Kadın çocuk yaşlı hizmetlerinde özellikle Kahramanmaraş aşağı yukarı Türk ortalamasının üstünde engelliye sahip bir yerimiz. Yaşlıların, engellilerin, dezavantajlı kesimlerin 10 katlı binalar düşünün. 8. katta, 10. katta tek başına kalmış bu şekilde dezavantajlı insanlar vardı. Bunlara dönük sosyal hizmetler il müdürlüğümüzde ve kendi sosyal hizmet daire başkanlığımızda bir koordinasyon gerçekleştirdik. En önemli sorunlardan biri buydu. Mesela Marmara depreminden farklı. Yani dezavantajlı kesimlerin toplanıp onlara hizmet verilmesi. Toparlıyoruz. Bir diğer husus şunu ifade edebilirim. Birinci gün Kahramanmaraş'ın kendi ölçeğinde sivil toplum kurumları, belediye ve diğer resmi kurumlar gerçekten sosyal yardım organizasyonu açısından kendi üzerine düşeni yaptı. Ancak mevsim şartları itibariyle biraz gecikme de olsa ikinci günden itibaren Kahramanmaraş'a çok ciddi şekilde çevre illerden, İstanbul dahil, İzmir dahil çevre illerden çok ciddi olarak yardım konvoyları gelmeye başladı. Biz AFAD'la ortak olarak koordinasyonu sağladık. Biraz sonra ben bir öneri sunmaya çalışacağım. Şunu ifade edebilirim. Kahramanmaraş'ta dağ köyleri dahil kar arabalarıyla, işte özel araçlarla, arabalarla
dağ köyleri dahil yardımlaşmadı. İkinci günden sonra yardımlaşmadı. Efendim ihtiyacı giderilmedi. Hiçbir kesim kalmamıştır. Bu konuda afet iletişiminden bahsederken bunu söylemeye çalıştım. Bir takım spekülatif bir takım söylemler geliştirildi. Bundan sonra ifade etmemek gerekiyor. Zaten bizim Kahramanmaraş'ta da ortaya çıkan tabloları çok net olarak gösteriyor. Ben şimdi birinci turda kısaca bunu özetlemeye çalışayım. İkinci turda biraz daha nerede? Çok teşekkür ederiz. Rüstem Bey'in kilit kelimeleri nelerdir derseniz, afet iletişimi, psikososyal destek ve maddi desteğin mutlaka birlikte olması gerektiği, belediyenin kriz yönetim merkezinin, dolayısıyla belediyenin kurumsal dayanıklılığının afet anındaki önemi, sosyal hizmet altyapısının hızlı bir şekilde deprem ve afete cevap verebilmekte belediyeler için çok büyük bir kapasite sağladığı ve tabii ki sivil toplum, belediye ve diğer kurumlar arasındaki işbirliğinin önemi. Ben aslında Hasan Bey ve Enif Hanım'a afete koşanlar dedim ama tabii ki 99 tecrübelerimizi unutmadık. Aslında sizler de geçmişte bu tecrübeleri yaşadınız. Bunun verdiği belki büyük bir deneyimle de sağlandınız. Bir de sizlerin görüşlerini. Herkese katılımları için çok teşekkür ediyorum. Öncelikle benim formasyonum tabii yaptığım görevler nedeniyle Sağlık Bakanlığı'ndaki acil sağlık hizmetlerinden hastanelerin kurum başkanları dahil. Ülkemizin son çeyrekte 25 yılda aşağı yukarı yaşadığı tüm acil durum ve afetlere, hatta ülke dışında İran ve Pakistan'da hem yönetim anlamında hem de hizmet anlamında bulunmuş bir kardeşimiz olarak bir fotoğrafın tamamına afetlerin de acil durumların da deprem dışında da yangın dahil, sel dahil takım tecrübemizden kaynaklanan ampirik de olsa takım bizim mottomuza da uygun yeniden düşünmemiz gereken noktalara da değinerek ben 5 dakikalık bir giriş konuşması yapmak istiyorum. Yani formasyonun gereği sağlık alanından ve bazı metaforları sağlık alanından verirsem kusura bakmayın. Dünya Sağlık Örgütü sağlığın tanımında insanın ruhen, bedenen ve yaşadığı çevreyle tam bir iyilik halinde olması diye sağlığı tanımlıyor. Aslında bizim oturumda tam buna uyuyor. Deprem veya herhangi bir olay nedeniyle sonrasında toplumsal iyi oluş aslında insanın afete maruz kalmış canlının kendisiyle beraber çevresi ve diğer canlılarıyla tam bir iyilik halinde olması halinde rehabilitasyonu ve depremin etkilerinin ortadan kalkmasından bahsedebiliriz diye düşünüyorum. İşte hastalık yoktur, hasta vardır da konumunda çok önemli. Mesela bütün acil durumlarda merkezden bir şablonla, bir planla yaklaşılamayacağını, dünyaya da 6 Şubat depremleri gösterdi diye düşünüyorum. Çünkü kara depremleri açısından, kapsadığı coğrafya, etkilediği insan açısından dünyanın yaşadığı belki 300-500 yıldır en büyük depremi, en büyük felaketi diyebiliriz. Amerika'da filan kasırgalar oluyor ama anlık ve öngörülebilir. Bu öngörülemeyen, ani yaşanmış ve arka arkaya 2 kere yaşanmış, bölgede 200 kilometrelik bir hatta 11 ili kapsayan, neredeyse Yunanistan'dan dahi büyük bir coğrafyanın tamamı afet bölgesi olan, yaptığımız görev, yaptığımız yerler ve deprem bölgesinin tamamını dolaşan biri olarak söylüyorum. İran depremi, Van depremi, Kocaeli depremi, Sakarya, Düzce depremi tamamını görmüş birisi olarak söylüyorum. Dünyanın son 300-500 yıl bilmem ama son 25 yılındaki en büyük felaketi denebilecek bir felaketti. Tabii burada daha önceki yapılan planlar, tam planları falan hepsi yerini direktif liderlikle ani karar alarak bir takım yeni kararlarla yürümeye gerektirdi. Aslında yönetim, ben biraz da bu kısmı yapmak istiyorum. Evet, biz Kocaeli olarak Gölcük depreminden kaynaklanan diğer idarecilerimizle beraber ben Yozgat'ta görev
elinizde ekip olsun. Gerek arama kurtarma, gerek sosyal yardım, gerek sosyal hizmetler yani gerek sağlık alanındaki yardımlar olsun. Ulaşımın mümkün olamayacağı, sonradan da afet sonrası da rehabilitasyonda, hatta mesela şöyle bir örnek vereyim. Geçen konuşuyorduk onu da, hani basında şurada burada birçok şey farklı anlatılıyor ve oradan görülenlerle vatandaşlarımız yanlış algıları, yanlış olgularla örüntüleyebiliyor. Mesela orada gördüğünüz birkaç tecrübeyi aktarayım ben size. Televizyonda haberler çıktı değil mi? İşte gelen yardımlar yağmalandı filan diye. Halbuki işin aslı öyle değil. Oraya insanımız, afete maruz kalmayan yerdeki insanımız, Anadolu irfanının getirdiği bir heyecan ve yardımlaşma duygusuyla neyi bulduysa gönderdi. Belediyeler, kamu kurumları, herkes öyle. Ancak gördüğüm benim şuydu. Gelen yardımın bir kere lojistik yönetimiyle alakalı ilk günden itibaren büyük problemler yaşandı. İstediğiniz kadar elinizde depo olsun. Forklift bulamadınız mesela. İnsanlar gelen yardımları getiren tır şoförleri geri dönecek, yükünü indirmesi lazım, indiremiyor. Saatlerce bekleyenler oldu ve bazıları vatandaşın da erişimi kolaylaşsın diye tırın kapaklarını açtı. Vatandaşlar da oradaki yardım ihtiyaçlarını tırdan görmeye çalışırken bu insanı biz yağmacı olarak gördük. Halbuki hiç işin aslı değil. Biz bunu görür görmez hemen Kocaeli'de mesela gelen yardımları bir lojistik merkezde ayrıştırıp bölgenin ihtiyacına göre sevk edecek şekilde tamamen uçtan uca bir koordinasyonla yürütmeye başladık. Gelen öyle koller vardı ki içinde çocuk bezi de var, büyük yetişkin giysisi de var, çocuk ayakkabısı da var. İnsan ihtiyacını aldıktan sonra diğeri oralarda yerlerde tabii şey oluyor. Dolayısıyla ihtiyaç neredeyse onun içinde tasnif edildiği bir sistemle olması gerektiği, yani ulaşımla beraber lojistiğin çok önemli olduğu ortaya çıktı. Yine yani bizim yönetimde ana şeyimiz var, ta eskiden beri gelen. Ben yine bir metafor kullanacağım işte. Bir saat düşünüp büyük dişlilerinin, büyük çarklarının yağlanarak çalıştığı, küçük dişlilerinin fırçalanarak çalıştığı bir sistem gibi bizim yönetim mekanizmamız. Biz bunu son 15-20 yıldır yöneticilerimiz çoğu yüksek lisanslar yaptı, hizmet işi eğitimler aldı. İşte 360 derece yönetim diye, işte iletişimi 360 derece yapmak suretiyle mektup tarzı dediğimiz, hani zarf tarzı dediğimiz yatay bir matris tarzı yönetimlerle yönetmeye çalıştığımızı gördük ama 6 Şubat depremlerinde gördük ki tecrübe de en az o kadar önemli. Ben çok akademik çalışma okudum. Afete müdahale, afet sonrası ve afet esnasıyla alakalı. Önleyici hizmetler konusunda o kadar şey değilim ama tecrübem afet anı ve sonrasıyla alakalı yeterince var diye düşünüyorum. Ama sahada gördük ki 6 Şubat depremlerinde tecrübeye göre anlık kararlar vermek gerektiği. Mesela bu neydi? Van'dan bir örnek vereyim. Ve yereldeki özellikler bunu değiştiriyor bu kararlarımızı. Oradan da bir yönetim modeli önereceğim. Sonraki konuşmamda başka konular var. Hemen sonlandırmak istiyorum bu turda konuşmamı. Mesela Van Eriş'e gittiğimizde biz şunu gördük. İnsanlar kendi imkanlarıyla yerler çadırlar kurmuş, kanalizasyonlar ve şehre temiz su sağlayan şebeke zarar görmüş. Depremde bu zarar görmeden dolayı birisi demiş ki kirlilik oluşur diye bu suyu kapatmış ve hakikaten deprem sonrası büyük bir halk sağlığı sorunu çıkmak üzereydi yani böyle. Şimdi hemen toplandık. Kentteki eşraftan ve belediyedeki temsilcilerden bir heyet kurduk. O gün bir koordinasyon yaptık. Oradan biri dedi ki buranın su sağlayan yerinin bir günlük kapasitesi, bir saniye kapasitesi 750 litre. Kentin ihtiyacı olansa 50 litre. Nereden baksanız 15 kat fazla burada bir su var. Burada bu su biz pompalayalım, durmadan pompalayalım. Basıncı arttıralım, emiş olmadığı sürece kirlenmeyeceğini düşünüyorum. Su temini daha önemli dedi mesela. Hakikaten bunu yaptık. Evet, çatlaklar, su kaçakları vardı ama klorlama makinesine koymak suretiyle uçtaki tahlilleri yaptığımızda son kullanım ya da musluk tahlillerinde temiz suyu hemen verebildik mesela. Ve biz bu tür kararları kolay verebilmenin tek yolu var. Oradakiler, aynı savaştaki gibi. Yani siz bir dağdaki çatışmada ihtiyaç olan helikopterin
komutandan beklerseniz geçmiş olsun. Yine onun gibi mesela biz Kocaeli'de ne yaptık? Buradan yola çıkan bir takım tecrübelerle birçok yerdeki gördük ki büyük hastaneler, büyük katlı binalar hasar almasa bile personellerin korkusu nedeniyle hizmet veremiyor ki Hatay bölgesinde neredeyse hiç hastane kalmamıştı biz gittiğimizde hizmetlerine. Hepsi yıkılmıştı ya da hasar almıştı. Her bir sağlık ocağını tek katlı yaptık ve tamamen perde betondan yaptık. 3 gün suyunu sağlayacak krom su depolarını oluşturduk. Her sağlık ocağına jeneratör kondu ve küçük ameliyatları da ve hatta amputasyon dediğimiz deprem veya bazı acil durumlar sonrası yapılacak müdahalelerin yapıldığı hale getirdik mesela şu anda. 59 sağlık ocağı böyle diyerek ben bu turda konuşmamı sonra ertelirken şu ifadeyi tekrar kullanmak istiyorum. İkinci turda bunun yönetim modeli önemli de söyleyeceğim. Afetlerde yönetim her alanda sağlığından arama kurtarmasına, lojistik yönetiminden ulaşımına, ehline ve tecrübesine bırakılması gereken bir yönetim. Yönetmek ve yönetişim bir meslek değildir. Evet, bir liderlik ruhu, bu işi yapanların belli bir kişilik yapısında olması önemli ama tecrübenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tekrar bana söz verdiğiniz için teşekkür ederim. Yerelde çözüm üretme kapasitemiz olması lazım. Çözüm yerelde üretilmeli. Merkezin aksiyonunu beklemek özellikle zamanlarda sorun yaratabilir. Dolayısıyla aslında tam da reziliyans kavramının altını çizdi. Rezilyansta biz önce hazırlıklı olma halini yapıyoruz. Sonra bundan sonra planlama ve arkasından kapasite gelişimi gelir. Onu da aslında son sözlerinde söyledi. Müdahale etmesi beklenen ekibin kapasite gelişmesinden tutun da hizmet alanlarının tecrübeyle daha pratik, daha yeniden tasarımına varıncaya kadar çok ciddi bir kapasite gelişiminden ve bunun da tecrübeden geleceğinin altını çizdi. Ve aslında belediyeler arasında bu süreçte kurulan bir durum, belediyelerin her zaman altını çizdiği gibi karşılıklı bilgi paylaşımı ve öğrenme platformlarının belediyeler için aslında reziliyans yönetiminde ne kadar kıymetli olduğunu bu görüşlerinde bir kez daha görmüş olduk. Evet, şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal hizmet çerçevesinden bir hikayeye bakışını rica ediyorum. Sizler neler tecrübe ettiniz? Geleceğe yanınıza ne götürüyor? Şöyle, aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak o dönemki Sayın Valimizin, İçişleri Bakanımız bizi hızlıca AFAD'la bir toplantıyla başladık aslında ve bizi Hatay iliyle eşleştirdi. Daha sonra depremin hemen peşinde İstanbul'da bu işin lojistiğini nasıl yapacağımızı ve Hatay'da nasıl bir lojistik ağıyla bu dağıtımları, yardımları götüreceğimizi planladık. Bunları tamamını veri temelli ve harita
ondan başlayarak gideyim kimseleri. Çünkü gönüllü yönetim önemli. Yani vatandaşların bu sürece daha bilinçli, belki daha eğitimli bir şekilde katılmaları ve onların da belediye hizmetlerinde aktif olarak yer almasını sağlamak sosyal reziliyans için ne kadar kıymetli bunu görmüş olduk. Evet, belediyelerin sosyal hizmetin bekleyene ulaşmasında en önemli gördüğü iki konu bu İstanbul paylaşımında da, Kocaeli paylaşımında da ulaşım ve iyi bir lojistik yönetimi olarak ortaya çıktı. Demek ki sosyal hizmet sadece sosyal hizmet olarak değil, onu sahibine ulaştıran lojistik ve diğer destekleyici hizmetlerle beraber görmemiz lazım. Dolayısıyla reziliyans planlaması dediğimiz şeyin mutlaka çok sektörlü, çok paydaşlı, ilgili bütün uzmanlık alanlarını içeren ama Enif'in biraz önce söylediği iki yönü çok önemli. Mutlaka yapacağımız her türlü planlama faaliyetinin veri ve haritalamaya dayandırmasının ne kadar önemli olduğunu, ayrıca da kesinlikle olması gerektiğini altını çizdi. Kadınların, çocukların ve toplumun aslında diğer bütün kesimlerinin aksiyon eylem planı hazırlıklarından işin içine katılarak daha sonra da uygulamanın, gönüllüler olarak uygulamanın bir parçası haline gelmelerinin ne kadar kıymetli olduğunu söyledi. Ben tabii burada bu oturumun yöneticisi olarak bulunuyorum ama bir diğer taraftan da Restok Yerel Yönetişimde Reziliyans Projesi'nin belediyelerimizle paydaşlarıdır olduğu bir projenin uzman ekibinde yer alıyorum. Ve 2018'den bu yana aslında reziliyans planlaması, aktif hemşirelik ve birlikte yaşamın temelinin üzerine çalışmalar yapıyoruz. Felaketler, şartlar değişiyor ama belediyelerin gündemindeki konular, ihtiyaç duyulan meseleler ve yaklaşım hiç değişmiyor. Kalbinde yönetişim, işbirliği, veri, katılımcılık olan, mutlaka planlamayla başlaması gereken ve sistematik bir yaklaşımın ne kadar önemli olduğunu altını çizen bir çalışma alanındayız aslında hepimiz. Peki hep plan diyoruz. Ne olsun yol haritamız? Şimdi bir defa şunu söyleyelim. Depremde ilk 3 gün veya ilk bir hafta herkes depremzede. Dolayısıyla herhalde depremin ilk 3 gününü kaosla yönetmek zorundasınız. Çok hızlı karar vermek, çok hızlı karar almak zorundasınız. Mesela biz birinci gün gittik, başkanın talimatları, toplantıların kapılarını veya yıkılan binalarını, yıkılan binalarından girebildiğimiz yerlerden toplantıların mallarını aldık, vatandaşa dağıttık. Tespit ettik, daha sonra ödemelerini yaptık. Yani burada aynı anda çok farklı parametreler bir arada düşünüp cevap vermek zorundasınız. Bu çok önemli bir husus. Ben şimdi şu sunuma geçebilirsek eğer sunumu Türkiye'de biliyorsunuz İLAP projesinin pilot biri Kahramanmaraş'ta. 7,5 şiddetinde Pazarcık'ta bir deprem oluşturuldu. Senaryo böyleydi. İşte 4 tane il etkileniyordu. Dolayısıyla o 4 tane il etkilendiğinden bilindiği gibi işte Safranbolu yıkılıyordu senaryolar. Bunların hepsi gerçekleşti. Ama tabiri caizse buradaki planlama gibi yürümedi işte. Bu nedenle şunu öncelikle söyleyelim. Şu anda aşağı yukarı bu konuda bir spekülasyon yapıyor. 12.500, 12.659 vefatımız var. 100.000'e yakın yaralımız var. Tabii bunun ortaya çıkardığı çok ciddi trajik tablolar var. Yani bunu görmemiz gerekiyor. Mesela bu çok öne çıkmıyor ama siz şimdi bir taraftan sosyal yardımları yönetmek durumundasınız. Yani ihtiyacı olanlara battaniye, yiyecek sağlamak durumundasınız ama bir taraftan bir anda bakıyorsunuz 3 saatin içerisinde 500 tane cenaze geliyor. Yani yağmur gibi tabiri caizse enkazlardan cenaze çıkıyor. Cenazeleri gibi oradan alıp onu defnetmek durumundasınız. Ona hazırlamak durumundasınız. Şimdi bu öyle bir psikoloji ortaya çıkarıyor ki vatandaş geliyor, benim 3 tane cenazem var. Yani onu o anda çözmek durumundasınız. Dolayısıyla ben acizane çok yapmadım. Niye çıkmadım? Burada birkaç başkanın da ifadesine sığınırım. Şimdi bu şeylerle çok vakit kaybetmeyelim. Bu depremde yalnız çok öne çıktığını söyleyelim. Yani
yani deprem afet sonrası psikososyal destek çalışmaları çok öne çıktı. Onda üniversiteler, gönüllü kuruluşlar gerçekten çok ciddi çalışmalar yaptılar ve yapmaya da devam ediyorlar. Ondan belediye olarak biz de üniversitelerle işbirliği yapmaya devam ediyoruz. Mesela hayvan varlıkları konusu 99 depreminde veya diğer depremlerde çok öne çıkmamıştı. Şimdi düşünün, sizin hayvan varlıklarınız var, orada 1200 tane hayvan var. Siz de depremdesiniz. Mesela bizim 73 tane kaybımız var. Makineyi kullanacak operatörümüz vefat etmiş, evi yıkılmış veya hayvan varlığının sorunlu nedenle depremzede olmuş. Oradaki hayvanlar, 1200 tane hayvan ilgi bekliyor. Yani konu o kadar çok boyutlu hale geliyor ki sadece insan ihtiyaçlarıyla karşı karşıya değilsiniz. Şimdi böyle bir tarafı da var. Ben yine onlarla çok vakit kaybetmeyeceğim. Ama müsaade ederseniz, işte su konusunu az önce doktor bey üzerinde durduk. Mesela biz suları kestirmedik. Yani patlamasına rağmen, hatlardan su kaçmasına rağmen suları kestirmedik. Çünkü kestiğimiz zaman suyu tekrar hatların dolması ve su vermemiz bir haftalık bir zaman alır. Mesela bu çok basit bir bilgi ama teknik olarak bunu bilmek zorundasınız. Yönetmek zorundasınız. Mesela biz bir hafta içerisinde şehrin %90'da su verebildik. Şimdi bunları geçelim. Şunları bu şekilde geçelim. Ben burada şunu gördüm. Bu deprem şunu gösterdi bize. Kesinlikle ilk 3 gün veya bir hafta, yani çok değil, hele ilk 3 gün kaosta yönetmek zorundasınız. Yani burada hiçbir plan işlemez. Bunu biz çok net olarak gördük. Çünkü Irak projesinde, yani Türkiye Afet Müdahale Planı'nın Irak kapsamındaki çalışmasında Kahramanmaraş pilot ildi. Yürümedi. Şimdi bütün bunlara rağmen hele ilk 3 günden sonra kontrolü ele almaya başlıyorsunuz. Ondan sonra artık yönetimi kesinlikle belli bir plan dahilinde, belli bir planlama dahilinde yönetmek zorundasınız. Bunu yapmadığınız zaman şu oluyor, çok aşırı bir yardım gelmeye başlıyor. O yardımlar bir israf oluyor, ikincisi tam olarak yerine başlıyor ve istismar edilebiliyor. Yani işin böyle bir tarafı var. Bu nedenle ben şunu gördüm. Mesela AFAD'ın AYDES projesi, AYDES programı ama çok çalışmadı benim gördüğüm kadarıyla bu depremde. Ben kesinlikle yönetilebilecek, yani %70-80 verimlilikle yönetilebilecek bilgi tabanlı, karar destek sistemli bir afet sosyal yardım yönetimi yazılabileceği ve bunu kullanabileceği kanaatini taşıyorum. Ben Kahramanmaraş merkezli depremlerde, yani bütün illerde bu depremlerde kesinlikle böyle bir yazılım olmuş olsaydı biz sosyal yardımları %70-80 verimlilikle yönetebilirdik. Yani %20-30 yine orada bir boşluk bırakmak gerekiyor. Bu neyi sağlardı? İhtiyaçların tam zamanlı tespitini sağlardı. Çünkü bunu da tam tespit edemiyorsunuz. Yani diyelim ki çocuk mamasına ihtiyaç var. Çocuk bezi fazla gelmiş, battaniye fazla gelmiş. Mevsime göre değişebiliyor. İhtiyaçların tam zamanlı karşılanması, israfın önlenmesi, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşılması. Buradaki benim önerim şu. Bilgi teknolojileri yine vakıf olanlar biraz bunu daha iyi anlayacaklardır. Kesinlikle bir karar destek sistemi yazılımıyla Şimdi bu çok önemli. Yani şunun için çok önemli. Bu depremde biz bunu çok fazla yaşadık. Yani fazla önce doktor bey de ifade etti. İthamlara da maruz kaldı insanlar. Fazla bunu yaşadık. Çoğu zaman ya kardeşim yardım getirdik, niye ilgilenilmiyor? Kötülük mü yapıyoruz şeklinde serzenişlerle de karşı karşıya kaldık. Ben kesinlikle önümüzdeki süreçte Türkiye'de olabilecek Allah korusun herhangi bir afette %70-80 verimlilikte burada iddialıyım. Verimli sosyal yani afet bilgi tabanlı bir afet sosyal yardım yönetimi yazılabileceği kanaatini taşıyorum ve kullanabilirim. Şimdi sol tarafta yardım kuruluşları var. Şahıslar veya tüzel kişiler veya STK'lar var sol tarafta. Sağ tarafta mahalle bazında muhtarlar var, muhtarlıklar var ve ilçeler var. Şimdi karar destek sistemi şuna karar verecek. Siz oradaki geliştirmiş olduğunuz karar destek sistemiyle ihtiyaçları tam zamanlı olarak şeyden gireceksiniz, oluşturduğunuz sistemde. Mahallelerden girip kaymakamlıklara, ilçelerden ana merkeze. Orada ihtiyaçlar anlık olarak raporlanacak. Yardım kuruluşları hiçbirine iletişime geçmeden. Şimdi şunu söyleyelim, biz bir hafta doğru düz iletişim kurmadık. GSM şirketleri patladı yine bağış depreminde. Yani şimdi
gerçeği bu. İletişim tamam. Bir hafta. Şimdi yardım kuruluşu, sosyal yardım kuruluşları internet üzerinden açık bir forum olacak bu. Kara destek sisteminin raporlarından bölgedeki ihtiyaçlar görecekler. İhtiyaçlara göre diyecek ki ben şu malzemeleri getiriyorum. Sisteme girecek bunu. Girdiği zaman sistemde örnek vereyim 5.000 battaniye talep olmuş. Ben 2.000 battaniye getiriyorum dediği zaman sistemde 2.000'e düşecek. Evet. 2 dakika o saat lazım. Tamam bitiriyorum ama bu çok önemli. Dolayısıyla kara destek sistemi sizin anlık olarak ihtiyaçlarınızı çift taraflı olarak raporlama imkanına sahip olacak. Bu oradaki şahısların müdahalesini azaltacak. Dolayısıyla sistemden ihtiyaçları çok rahat bir şekilde yurt içi ve yurt dışından görme imkanı ortaya çıkacak. Ve buna göre ihtiyaç planlaması yapacak. Bizi arıyor, ne getireyim diyor. Ne istiyorsunuz, ne lazım diyor insanlar. Yurt dışından arıyor, yurt içinden arıyor. Siz şimdi düşünün. Bir taraftan anlık olarak oradaki kaosu yönetmek zorundasınız. Bir taraftan bu ihtiyaçları planlamak zorundasınız. Hatta buradan coğrafi bilgi tabanlısı yaparsınız bu sistemi. Tırların nereden çıktı? Örnek vereyim İstanbul'dan çıkan bir tırın konum olarak nerede olduğunu ve ne getirdiğini buradan görebilirsiniz. Bütün bunları planlayabilirsiniz. Ve sonuç olarak bitiriyorum. Bu sistem şunu sağlar, ihtiyaçların alınıp rapor olmasını sağlar, gelen yardımlarla karşılaştırma yaparak ihtiyacın anlık olarak bölünebilmesini sağlar. Uzaktan erişim sağlanarak anlık ihtiyaçlara göre yardım koordinasyonunu sağlar. İhtiyaç bölgeleri ve kişiler net olarak belli olduğu için yardım koordinasyonundaki verimlilik artar. Yani bakıyorsunuz çoğu zaman 30 tane ülkeye 2 tane tır gitmiş. Bunlarla karşı karşıya kaldık biz. Sistemin sağlayacağı verimlilik sayesinde insan, araç, malzeme ve zaman israfının önlenmesi ve diğer aktivitelere daha fazla zaman ayırabilmesi sağlanır. Dolayısıyla ben bu programı da kısmen şu anda yazmaya başladım. Yani bir girişimci bir arkadaşıma yazdım. Uygulamasını gösterecektim ama onlara girmeyelim. Şunu soruyorum müsaade ederseniz, yani deprem bölgesinde yönetici olarak. Şimdi afet iletişimi son derece öne çıkıyor. Çünkü özellikle etnik yapıların farklı olduğu bölgelerde istismar edilebiliyor. Bu çok önemli bir husus. Yani bize yardım verilmedi, gelmedi, gitmedi şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. Kahramanmaraş bu anlamda hassas bir bölge. Bunu doğru dil kullanarak yönetmek gerekiyor. Çünkü bizi arayanlar oldu. Ya işte şuralara yardım gitmiyormuş, doğru mu? Buraya yardım gitmiyormuş, doğru mu şeklinde. Bu son derece önemli. Bir ikincisi de kendi içimizde. Mesela düşünün bir üniversiteden dekan beni arıyor. Ya diyor ki yarım saat sonra deprem olacakmış. Doğru mu? Yani böyle bir soru olabilir mi? Ama o kaotik ortam böyle bir psikoloji ortaya çıkarıyor. Afet şimdi son derece öne çıkıyor. Afetin boyutuna göre ilk hafta herkes depremzedir. Bunu söyledim. Afetlerde sosyal yardımların sosyolojik boyutu son derece önemli. Yani bölgenizin yapısını bu anlamda kesinlikle haritasını, yani sosyolojik haritanızı bilmek durumundasınız. Yerel yönetim olarak ve afet yönetimi yapan kuruluşlar olarak bu sosyolojiye göre planlama yapmak zorundasınız. Bu ben detaylandırabilirim ama vakit yok. Bilgi tabanlı sosyal yardım hizmet yönetimi kesinlikle bundan sonraki afetler için hazırlanmalı. Sosyal yardım güvenliği sağlanmalı. Son derece önemli. Aracın tırın yolunu kesiyorlar. Bunlar Kahramanmaraş'ta bile zaman zaman karşı karşıya kaldığımız hususlar olur. İhtiyacı olmadığı halde bunlarla karşı karşıya kaldı. Bu öne çıktı. Yani sosyal yardım konvoylarının güvenliğinin sağlanması, il içi ve il dışı. Mesela geceleyin güvenlikleri sağlamak durumundasınız. Gündüz yol ileriki yapacaklar. Resmi kurumlar, AFAD, Kızılay. Şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Çoğu zaman overmanagement dediğimiz. Yani bazen aşırı yönetim ortaya çıkıyor. Bunun son maddelerinde yazdım. Yani bazen bakıyorsunuz aşırı yönetim ortaya çıkıyor. Bürokrasi artırıyor. Yani çok basit bir kararla ilgili olarak 3 tane yönetici, 4 tane yönetici karar vermek zorunda kalıyor. Bu da maalesef derinliği düşürüyor. Çok önemli bir husus şu. STK'ların 99 depremine göre çok çeşitlendiğini gördüm. Bu depremde çok çeşitlendiğini ve faaliyet alanlarını çok geliştirdiklerini gördüm. Kahramanmaraş'ın birinci bölümü daha hiçbir arama kurtarma ekibi gelmeden resmi bir sivil toplum kurulu ikindi vakti ulaştığı arama kurtarmaya başladı. Yani ismini vermeyeceğim ama şuradan bir şey ifade etmemiz gerekiyor. STK'ların özellikle arama kurtarma koordinasyonu bakımından, faaliyetler bakımından çok geliştiğini gördüm. Bu anlamda ben STK'larımızla burada isimlerini zikretmiyorum ama tamamen şükran borçluyum. Çok büyük fedakarlıklarla çalıştılar. Bu nedenle resmi kurumların ve kendi arasındaki koordinasyonu verimlilik adına ve özellikle hızlı cevap verebilme adına ve yanıllaştırma adına, yönetimde yanıllaştırma adına mutlaka sağlamaları gerekiyor. Çünkü bazen bakıyorsunuz bu çatışma
vatandaşta işte eksiğine neden olabiliyor. Ben özet olarak bunları söylemiş. So I'm going to speak about my own experience and about over management. I'm going to speak about one thing which I saw, especially in Hatay, because Hatay was the city which has been completely and that municipalities, NGOs, and official institutions, nobody AFAD should realize things, because if you can't do anything, because in countries such Turkey may be ambitious words, but I've lived a lot such situations, you can create problems and new crises. And people, for different reasons, I'm not going to give all these reasons, but whatever the reason is, as long as there is no plan. For instance, 1,000 rescuers came, and those people, for instance, when we were there, we lived 6.4. The first ones 7.4. Yine hayatlarını idamesi için gereken yemesinden, içmesinden, banyosundan, barınmasına that and they are a reason for a new crisis, and planning the assistance is very important with the orders of an authority. We tried to be very careful. For instance, we opened a container and hospital in every small places for Kocaeli, or for instance Istanbul. There are a lot of experiences which have been lived and which prove that earthquake is not far from us. For instance, Kocaeli is a place where there is where there are a lot of factories. Ve kimyanın, sentetik kimyanın üretildiği ayrı fabrikalar var. Bunların hasar görmesi ve buradan kaynaklanan bir sızıntı veya and the leakage coming from these factories can threaten our health, of course, and maybe those who have been rescued should be evacuated first of all. We saw that in Hatay we had a coordination meeting, and we saw that there were 50 buildings which had been destructed or nearly destructed. And people who lived there, you know, that 850 new buildings are built now. If you want them to live in a container, and if you give one family to one container, you need a very, very big capacity. So you need a track of 6,000 kilometers, which isn't possible anywhere in the world. So sometimes we are also planning that is evacuation better. For instance, is evacuation much better in order to manage better assistance. And we are working now on different points. Resilience, for instance, in earthquakes or in other emergency cases,
we should consider infrastructure, because sometimes a container arrives, but if there is no water supply, it has no meaning. This is again a health problem, and everybody said the same thing. Why are you constructing cities with containers? Because it's not, these places are not only shelters, but places where people eat, sleep, and live. That's why we constructed hobby gardens, which we still use, which are still in use. And all these gardens are constructed as bungalows. And if there is a potential earthquake, there can be shelter houses. So now we are constructing the infrastructure, canalization, and so forth. And we also work in the field of agrotourism in order to support agriculture, and in case of an emergency, to give people the possibility to shelter. There are a lot of things which can be said for social assistance, but there is a problem of time. I observed that the most important thing during a crisis is managing them. And after the one earthquake, I am suggesting a special model, Boy Scout model. And I would also like to tell you that this should be accredited by AFAD, and there should be a systematic, well-based, and like Boy Scouts who have camps, who are trained, so the people going to a city should know it. Why? Because I have been working at the border of Syria at that time, so I knew the place. We constructed first aid stations, and we tried also to help our soldiers. Maybe if the central authority or some other NGOs are going on these activities, this should also be a condition. If they know where they are going to work, they should go before that to simulate their work. Where from is water coming? What do these people eat and drink? How about agriculture? What are the risk groups in these places? For instance, especially when we speak about Bursa, Kocaeli, or Istanbul, it is much more important. And if he is a public servant, he should spend at least 1 month a year on this place. For instance, in Istanbul, if you ask me, it's not exactly like the plans. But the earthquake has proven the following. Yes, it looks logical at the beginning, and it is true for very big earthquakes or for floods. But for the earthquake of the 6th of February, or like an earthquake in Istanbul, where the population is very dense because of the dynamics of the emergency situations, if there are other things, this is absolutely necessary, because we often see people who go to cities where they have never been before. First of all, they have to know the place, and the decisions they take sometimes are a disadvantage. There are a lot of things which can be said, I know, but I'm very glad if you complete each other and be as short as possible. Maybe you want to add 1 or 2 points about the earthquake in Istanbul. One important point is the sharing of experience.
because I have the opportunity to listen to very important people here, but sometimes we duplicate our work. As it has been said, there is a database system which we realized in Hatay. That's why sharing the experiences with all municipalities is very, very precious, because we know what problems we had there. You spoke about governance. I think it is very important. And sharing of experiences is important, and building again is another important point, because in Hatay we tried to rebuild the psychosocial situation, to give psychosocial assistance. We tried to intervene, and I think that these were all good examples. And besides of food, there is also a cultural heritage very important in Hatay. We visited all cooperatives in Hatay, and women, we know, play a very important role during earthquakes. They are very resilient. It is a thing which everybody knows. Women have to care about their children, and this is the reason why their struggle, their fight is very strong. So after the earthquake, on the 7th of May, we organized a working group with women. We worked with the Istanbul Planning Agency. We prepared a report which we are going to present to the municipality of Istanbul. And here we put the accent especially on women, because I think that giving to the district a certain resilience is something which has to be done, because at the beginning nobody intervenes. In Hatay, for instance, everybody came to Antakya Center, but in Iskenderun there was no intervention during the first 3 days. These are our observations, so this point has to be considered. So first of all, our house, our street should be very resilient, as well as our district, and this will facilitate our struggle. And during this process, it is a very hard process. There are still injured people, but there are very good examples. For instance, 2 days ago, there we know that there has been an assistance, and 300 women started to work and doing a certain kind of straw, through which bags are produced, and this is very important from the economical point of view. So I would like to speak about experience sharing, but not only about constructing buildings, but to give also moral assistance, psychosocial assistance. Thank you very much. Thank you. We are very late, I know, but this point is so important that this process from Mr. Rüstem to Mrs. Enif will lift all the scales. So we started with a decision system, then we spoke about districts, and we spoke also about over-management, about planning, systematic approach, and at the end we spoke about individuals. So we have now a road map. We start with individual, and then we go to the target groups, and especially to women, to the district, from the district to a bigger neighborhood, and try to share experiences
among different municipalities. These are things we need. I would like to thank all the speakers for their participation, and you listen to everything with patience. Thank you very much. Now speakers are going to change. Don't leave the room. Neden böyle derseniz, If you say why is it like that, Mr. Ibrahim Altan is General Manager of Turkish Red Cross, and Ms. Ebru Baka, Koç Holding. sürdürülebilirlik koordinatörlüğü. Paylaşımlarda birazcık ülke Now we are going to the private sector, and we are going to consider the general needs, and so this will be a new platform. These will be the points we are going to speak about after the 6th of February. Young people, old people, disabled, migrants have become a problem, so we need a roadmap and a well-being map. We have lived a big disaster in our social frame. We had to change our rituals and our experiences because of this earthquake, but we had the opportunity to live the experience of a very important event. So the NGOs also should also be stakeholders with the municipalities, private sector. The dialogue between private sector and municipalities should be developed, and all these things will give us a possibility to react quicker to a potential earthquake. And of course that the social well-being should be considered before an earthquake. Now I would like to give all of you 3 minutes, and there will be 2 rounds. You have a lot of experiences, and if you start with a roadmap today, what will the most important points be? 25 dakika mı ne kadar fazla? We waited for more than 25 minutes, and now you say 3 minutes. We have a video of 3 minutes, and then I'm going to stop. Tarih 6 Şubat 2023, saat 4:17. 11 ilimiz yüzyılın en büyük doğal afetlerinden biriyle sarsıldı. Aynı gün içinde 7.7 ve 7.6 şiddetindeki 2 depremle ortaya çıkan asrın felaketinde Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Kilis ve Elazığ hasar aldı. 13,5 milyon insanımız bu büyük afetten etkilendi. Kışın en soğuk günleri yaşanırken 400 kilometreye yakın kırılan fay hattından etkilenen kentlerde, kasabalarda, köylerde milyonlarca insanımız kendilerine uzanacak eli bekliyordu. Depremin haberini alır almaz soğuk, kar, yağmur demeden yollara düştük. Yaşla dolan gözlerde bir umut, kırılan kalplerde bir teselli olma arzusuyla bölgeye akın ettik. Enkazların başında nefesimizi tuttuk. Bir ses, bir nefes, bir ışık bekledik. Hayata tutunan her canla canımıza can kattık. Karlı dağları yürüyerek aştık. Kah bir kase çorba, kah sıcak bir battaniye olduk. Bazen anne olduk, bazen baba. Kimi zaman gözyaşı sildik, kimi zaman biz de ağladık. Binlerce insanımızla can bağı, kan bağı kurduk.
Kaybettiğimiz canlarımızı kalplerimize gömdük. Yaralı kalplere ilaç, sofralarda aş olmaya çalışırken 85 milyonun desteğini yanımızda götürdük. Canınız canımız, kanımız kanınızdır diyen 421 bin kan bağışçımız depremde yaralanan kardeşlerine candan desteklerini esirgemedi. Dünyanın dört bir yanından gelen yardımları karadan, havadan ve denizden deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bizler 155 yıllık zor zaman dayanışmalarının bugünkü neferleriyiz. Gücümüzü 93 Harbi'nde, Balkan Savaşları'nda, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, 99 depreminde ve daha nice afette yazılan binlerce kardeşlik ve yardımlaşma hikayesinden alıyoruz. Bundan sonra da birlikte daha fazla insana umut olacak, yardıma ihtiyaç duyanlara el uzatmaya devam edeceğiz. Ülkenin dört bir yanından gelen siz gözü pek kahramanlarımızın çabalarıyla daha büyüğüz, daha güçlüyüz. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. Daima Türkiye, daima Kızılay. Giriş yapabilirsiniz arzu ederseniz. Buyurun lütfen. Distinguished moderator and participants and friends, you listen to Rüstem Keleş. We both were hit by the 1999 earthquake in 1999, and we also experienced the 2023 earthquake and all the others in between these 2 years. We took part in all of the major earthquakes. I have a few things to say. I'm not going to take the time of the other speakers, but in the second round I will talk. Hello. It's still difficult to see these after 7 months. I have been part of this from the very first day, but it's still very difficult to look at these. These 2 sessions are actually a summary of everything. We worked hand in hand with AFAD and Turkish Red Crescent. Koç Holding helped us to be on stage. They supported us with their vehicles. Well, this scene is actually a summary of our power, of our strength on the field. Were we able to do many things? Well, it was such a huge thing that whatever we did proved to be insufficient. This was one of the largest scale disasters in the world. I also believe that it's important to think while blaming one another. Lack of coordination was the most important lesson we should have all learned. Anything you do on the field with good intentions, as individuals or as institutions, I'm sure that everybody had good intentions, but many of the actions taken cause chaos on the field. As the mayor of Kahramanmaraş put it very nicely, sometimes you have to solve chaos with another chaos. So, even if you can take an action within a very short period of time, when there is chaos, it takes you much longer than normal. Yet, solidarity, we saw the greatest examples of solidarity on the field. NGOs and individuals acting in solidarity. My NGO, İhtiyaç Haritası, had access to all of the quake hit zones from the very first day. Our most important strength muscle was the coordination of humanitarian relief received. We try to make sure that the people in need
had access to whatever they needed. İhtiyaç haritası is actually an application, an app. We used this app to analyze the needs on the field. In Adıyaman and Hatay, in those provinces, we made a significant difference. We were able to identify the needs and meet the needs to a very significant achievement level of 80 to 90%. We had we are one of the founders of the platform of NGOs, which means almost 40 NGOs use their strongest muscles at the right time, at the right place, on the field. This was the most effective example of the support we provided on the field. The most important thing about all the things we did is what we did before, during, and after the disaster. We did all we were able to do in solidarity with one another. About our well-being, there is a very clear statistics. If you say recovery, minimum 2 years. Development, minimum 5 to 10 years. So it will take us minimum 2 years to recover and minimum 5 to 10 years to start developing the region. So we have a very, very long journey ahead of us. We have to make sure that these efforts should continue. We should also make sure that people start to lead decent lives again, stand on their feet, help build communities again that could stand on their feet. İhtiyaç haritası has been doing everything and has been giving support to all of the projects planned to help with sustaining life in the quake zone. On top of the know-how and experience of Turkish Red Crescent, Esra said social well-being means ensuring that people stand on their feet on their own without the help of others. The strength of solidarity, she put emphasis on that. Taking action very fast and taking action and reaching the field very fast. And NGOs take very fast actions to meet those needs and help municipalities. So based on the experience of Kızılay, Turkish Red Crescent, we saw how ihtiyaç haritası helped. This also helps us with having a digital map of the need. Now let's hear from a representative from the private sector. Can I get the remote control for my presentation? On behalf of the Koç Group, I'm going to give you information about our experience with respect to establishing temporary settlements in disaster-hit zones. We focused on urgent needs, but after the first week, we started to think about what kind of help we can provide in the midterm. We identified that the most urgent need was providing shelter and temporary settlements, container cities, was what was needed the most in the zone, in the earthquake-hit zone.
Can you help me with this? Just to show you the scale. 5 different locations: Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, and İskenderun. So these container cities, tent cities for 5,000 families. AFAD was our greatest support. We did everything in coordination with AFAD. Well, we are a group from the private sector with no experience at all in setting up container cities. So we had discussions with people living in tent cities, container cities, and we also discussed it in length with anthropologists. They guided us in setting up such container cities, those container homes. This is now what we call a model, and we would like to disseminate this. I hope that, and I hope we don't experience a similar disaster once again, but if we do, then we can use this model. Well, please show them all on the screen, because this remote control does not work. When we asked the earthquake victims, they said several things. They wanted it to be community focused. So when we set up a container city, they don't want us to build down one next to another, but to build a container city just like a city, with squares and with places where people can gather and socialize. Holding on to life is very important. It's very crucial, as the other speakers mentioned. People have to be in solidarity with one another. They have to have a social dialogue. So cities should be designed accordingly. Accessibility is another important aspect of such a settlement. The city should be designed such that it is disabled people friendly. We did not have a ready-made design. We had to do it from scratch. We set up schools, and we worked in collaboration with Tohum Autism Foundation. The third issue was to focus on children and youth. These earthquake victims told us that their first priority was their children. If youth were happy, then they were happy. That's why we set up 5 kindergartens, 8 schools, or schools for technological design. So we set up, devised different areas to address their needs. As Enif mentioned, underscored, women are in charge of taking care of children and elderly people, sick people. For the well-being of a family, it's very important that women are strong. That's why we set up solidarity units for women in collaboration with United Nations, so that women have access to psychosocial support. After these series of first interventions, providing employment is very important. In collaboration with our group company, Yapı Kredi, we set up a call center there to generate employment. When you call the call center of Yapı Kredi, actually the staff from that call center is located in Hatay or İskenderun. You don't know about it. Hatay, İskenderun, and Adıyaman, those are the places where we have our call centers. Through our different group companies, we started to offer occupational training, like working as operators on the field. We offered our internship program for the earthquake victims as well. That's all for the time being, so that I do not exceed my time. I just wanted to show you this
slide as the last slide to show you, to give you an idea about the scale of our works. While all of our container cities are set up now, we are working with 25 national or local public partners in partnership with governorships or at the district level. So this was a very large scale and comprehensive collaboration. In the second round, I'm going to show you a brief video so that you get a better idea about what we did there. Thank you very much. Thank you. So at this point, we can say that social well-being requires social accessibility, and it starts with children and women. It should be sensitive to meeting the needs of gender equality. And we see that the roadmap evolves taking these into consideration. In the second round, what should we include in this roadmap? Where should be the starting point? So what would you suggest for the future? First of all, we have to learn crisis management and teach crisis management. At times of floods, disaster, fires, crisis management becomes a very problematic area. Individuals and institutions should manage crisis. Families should manage their crises, and institutions should manage their crises. Trainings should be offered to individuals and institutions. So the society should know how to act in case of an emergency or a crisis. In terms of maturity, we experience serious problems. We have the disaster response plan. There are some main stakeholders, and there are also support solution partners. These involve NGOs and public institutions, universities, municipalities. These are all included in this framework. All of these stakeholders should act in a mature way and take on their roles. For example, we are the main solution partner for providing food. We set up the food platform. We developed the accreditation system. We work in collaboration and in coordination with AFAD. AFAD is the main coordinator, the umbrella organization here. We will also include individuals in the accreditation system. Starting with the Elazığ earthquake, we have been piloting this, and it has proven to be successful. In Pazarcık and in the earthquake hit zone, more than 1,000 stakeholders were on the field. We had discussions with them, we kept records of them, and now we know how to work together. What kind of services will be offered by them, the menus they will offer. So we provided them with the information. We have a giant source of data available right now. The food platform on a daily basis can cater for 18 million menus a day. So this includes Turkish Red Crescent's own capacity and the capacity of mosques, dormitories, NGOs, companies. We have signed protocols with them, and we will further improve them. So 18 million meals. This was what we planned in theory. So in theory, it was going to be 18 million meals a day. Would it work in practice? We saw in the Pazarcık earthquake that it didn't work. We piloted it, it didn't work, so we decided to take measures. At times of disasters, we should act in a mature
fashion. The society should be acting in a very mature fashion. Communication plays a pivotal role here. Communicators should take an active role and train the society, raise awareness about how to act in a mature way, give support to NGOs. We know that the mind of communicators work in a totally different way. They give very clear and lean messages to achieve this. So this is what we expect as support from communicators. Finally, as I said before, we experienced 1999 and 2023 earthquakes and the earthquakes in between, the earthquakes here in Turkey and abroad. Our job is all about fixing, repairing things, but we cannot act proactively. There are some obstacles before going proactive. In terms of managing the demands of citizens, we're having problems. All of the layers of the society should put aside everything and do their best to convince citizens to prevent people in case of an emergency earthquake. Earthquake could hit Istanbul or other cities, many places, many buildings could collapse. We would experience the very same things we experienced in Pazarcık. We could have another meeting 6 or 7 months after that earthquake. We would still be discussing the very same things, no progress. Therefore, know-how, experience, less or more, that isn't important. We should work hand in hand to ensure that people are hit the minimum. We should put aside any tendencies, any political tendencies, any trends. We should focus on disasters. If we become mature enough in managing crises, if we learn how to manage a crisis by taking preventive measures, we would then avoid such gigantic costs. 50,000 people lost their lives, 50,000. And there are 50,000 more to die in case of an emergency, in case of a disaster, earthquake in the future. You will all become homeless, the young people in this room, if you do not take those preventive measures, and if you do not give support, put in effort to get the proposal made by the government to be accepted. You, as the youth, will be still speaking the same things. This is not a wise way to do things. This is not an intelligent way to do things. At the end of the day, let's leave aside everything to protect our citizens. Let's work hand in hand, shoulder to shoulder, and ensure that cities transform. We have to convince citizens to go for urban transformation. That's all I wanted to say. Nothing else more that I'd like to say at this point. So we heard from Mr. Altan that this requires a large-scale coordination, which includes dialogue, increasing awareness, sound planning, and having preventive measures in place, coordinating them, and develop our capacity to come up with solutions as much as possible. What else would you like to say, Esra?
we call things that we don't know about as crisis. But an earthquake is not an unknown thing for us. It is a thing we sometimes neglect. So we think that we should have a better governance, a governance which gives importance to the future. This is my idea. And as you said before, when we say we, it is very important during an earthquake. It is very important to say we in all sectors, in the public sector, in the private sector. It is very important to be able to say we, not I. This is a very important point for me. Maybe it will be a repetition, but repetition is also a thing which should be done. While constructing our container cities, I liked it very much. As Koch has done, we constructed these by being very careful, because we have to give a place to live to people. And in the next period, what is important, it will be again a repetition, is to distinguish before the disaster, during the disaster, and after the disaster. And each sector should have a plan for all those phases. After the Elazığ earthquake, we worked on a disaster earthquake, we worked with a lot of companies, societies, and we asked them to support us, to be ready. When there is no disaster, there should be a second plan. But as there isn't a plan, when a disaster arrives, phones are ringing. So we have to support some things before they occur. And this will also give us a possibility to find solutions through which we can save our citizens. So we have to be ready. These are things which have to be done to be ready. Governance full of progress, and in the regions where the earthquake has happened, what are we going to do? In our container cities, we considered the needs of the NGOs, and we observed that they need a space to implement their programs. So in Hatay and in Kahramanmaraş, we have two container cities. Instead of container cities, we prefer to say a living space, because we wanted to have a place where people gather, and all the NGOs who wanted to act there, we introduced them in those containers. We have also a lot of places and fields for sports, not only volleyball or basketball. We try to orient young people to sports. That's why we have special projects. And besides of that, we have psychosocial centers in the living space. And this is a project which will last through 2 or 3 years. And besides of that, because of the needs and because of the culture of the region, we also be able to have a place where only women can work. All these things we want to do is to encourage people to maintain their lives. These are all beginnings, but what is important here is sustainability. Sustainability is a very popular word used in different places, but all things I've talked about should be sustainable, and this will make the biggest difference. Because unfortunately, normally when there are disasters,
For 2 or 3 weeks, we prepare a system which we give then to the municipalities. But we, as NGOs, are still working. And we try to do our best to find goods and clothes for these people. So we stayed a very long time. And at the end, one of the most important things, of course, are the cooperatives, small and middle companies, because it is the only way to have a development. We are working with a lot of colleagues, and in our team we have a lot of people who are earthquake victims. But I think which I have absolutely to say, our target is to have in the earthquake zone a model, an example. Wastewater management, using the wastewater for agriculture is our target, and it is the container we have built. We have done this with the support of UNDP, and more than 160 companies have supported our container city. And I think we can always come together. We should be together even if we compete, and this should be the basis of our work, and we should make a difference all together. I think time has come for that. And this will bring with it the regional development and the development of provinces. Thank you very much. I would like to remind you a small thing. Ms. Ebru showed it to us. Ms. Esra spoke about her own models, and we as RESLOG see that the social support centers are the basis of the well-being. This was like that during the migration from Syria, during COVID-19, and Mr. Hasan also said that when we have bigger places to socialize, it is a very good infrastructure, and also the social support centers are very important, as well as support from cooperatives. We should all be inclusive and respect gender equality. And we know that the Turkish Red Crescent has also done a lot, especially after the Syria crisis, after the social resilience. And now we will have a movie from Koç, and 1 or 2 sentences to finish. Starting with what I have said, as Koç Group, we have also created the container cities. I'm going to show you a movie of 3 minutes. Maybe that before the movie I can tell you that the container cities are now called hope cities. We spoke with a lot of earthquake victims who said everything has been destructed besides hope. That's why we call our containers hope containers, where 20,000 people are living now. Ses yok galiba ama. Kütüphaneler, yeşil alanlar, çocuk parkları, sportif alanlar, bilgisayar salonları, amfitiyatrolar, eğitim gelişim atölyeleri ve sosyal kültürel faaliyet alanları Umut Kentlerin paylaştırıcı unsurlarını oluşturuyor. Umut Kent projesine 21 koç topluluğu şirketi ve farklı uzmanlıklara sahip yüzlerce koçluğu tam zamanlı destek verdi. Ayrıca Koç Holding, topluluk şirketleri ve Bekli Koç Vakfı, Umut Kent'teki sosyal donatı alanlarında yerel ve küresel sivil toplum kuruluşları
gençler, yaşlılar ve engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tasarlanan Hatay Umut-Kent 114 bin metrekarelik bir alana kuruldu ve 1040 konteyner konutlar oluştu. Yeni sosyal olanaklarla donatılan Hatay Umut-Kent'te psikososyal destek sunan merkezler, gençlik ve çocuk yaşam merkezleri ve ana sınıfları, okul, teknoloji tasarım atölyesi, kadın dayanışma merkezi, mutfak atölyesi, spor okulları gibi sosyal birimlerin yanı sıra tiyatro, kafeterya, sportif tesisler, ibadethane, market, kuaför ve çamaşırhane gibi ortak alanlar da Koç topluluğu şirketleriyle yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle yürütülen sosyal destek birimleri insanların deprem ve sarsılan hayatlarını yeniden kurmalarına yardımcı olmak noktasında büyük önem taşıyor. 30'dan fazla sosyal destek birimi bulunan Hatay Umut-Kent, sağlık, eğitim ve istihdam odaklı birçok sosyal proje hayata geçiriyor. Bu projelerde topluluk şirketlerinin yanı sıra Koç Holding ve Bekli Koç Vakfı da sivil toplum ve kamu kuruluşlarıyla birlikte çalışıyor. Hatay Umut-Kent'te çocukların eğitim ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik olarak ana sınıfları, okul ve çocuk dostu alanlar veriliyor. Ayrıca gençler için çeşitli motivasyon aktiviteleri, güçlenme programları, psikososyal destek, sanat ve spor atölyeleri gibi hizmetler sunuluyor. Umut-Kent'lerde kadınlara yönelik olarak sağlık, eğitim, temel haklar ve bilgi getirici beceriler geliştirme gibi konularda gerçekleştirilen çalışmalarla kadınların sosyal hayata ve üretime katılmalarını da destekliyor. Bölgede istihdamı geliştirmek amacıyla hayata geçirilen istihdam merkezi, Koç topluluğu şirketlerinin çağrı ve iletişim merkezlerine de ev sahipliği yapıyor. Umut-Kent'te yaşayanlar öncelikli olmak üzere bölge sakinlerinin işe alımını sağlayan merkezde topluluk şirketleri tarafından çeşitli mesleki eğitimler ve staj olanakları da sunuluyor. Evet, burada daha çok Hatay örneği. Yes, you saw the example of Hatay, but Kahramanmaraş and Adıyaman are places where the same opportunities have been offered. Thank you for listening. We thank all of you. We would like to thank all the speakers, the participants, and everybody who listened. We have 5 minutes for the next session. Unfortunately, there will be no questions, but everybody is here, and if you want, we can meet outside where coffee is served, and you can...